Kasaba gidiyorsun, en sempatik, en seksi ses tonunla bana 250 gram kuzu döş, 250 gram dana döş kıyma ver diyorsun. 3 dilim bayat ekmek içi. Tam 3 dilim. Çektiğimiz 3 dilim ekmek işi hemen kabın içine. Bayat ekmeği olmayan 2,5-3 yemek kaşığı galeta unu kullanabilir. Rendenin kalın tarafıyla hemen büyük bir soğan. Bu arada saat gece 2. Çok şaşırdınız değil mi? Bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum. Müthiş bir yemek yapıyoruz. Soğanı suyuyla, posasıyla birlikte kullanıyoruz. Ekmek içimizi soğanla birlikte iyice yoğurup şöyle lapa bir harç elde ediyorum. Kıymayı hemen içine 1,5 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı kimyon ve 1 çay kaşığı karabiber. Yoğurabildiğiniz kadar yoğurun, köfteniz lezzetlenir, kıvamı yerine gelir. Erkeğin kalbine giden yol mideden geçer derler. Herhalde benim için de kalbime giden yemek İzmir köftesi diyebilirim. En sevdiğim yemeklerden bir tanesi. İyice yoğurduğunuza emin olduktan sonra o en sinir olduğunuz lavuğu düşünün. O lavuğu yerden yere vurun. Yerden yere, yerden yere. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Bütün stresimizi atacağız. Hem bütün stresinizi atın hem de köftenin havasını aynen böyle alın. Kapağını kapat. Sadece 5 dakikamız aldı. Belki de tarifin en önemli yeri burası. Kaçırmayın. Bir fincan. Fincanın sadece yarısı kadar, yarısı oda sıcaklığında süt. Köle değiliz. Üstünü tamamlayacak kadar diğer yarısını suyla dolduruyoruz. Sizden değerli başka hiçbir şey yok. En değerli sizsiniz. Köle değiliz. 2 çay kaşığı Türk kahvesi ve üstüne yaptığımız süt su karışımı. Makineyi açıyorum. Aparatını içine yerleştiriyorum. Burada diyor ki klasik Türk kahvesi mi yapmak istiyorsun? Sert Türk kahvesi mi yapmak istiyorsun? Közde Türk kahvesi mi yapmak istiyorsun? Ben sütlü kahve yapmak istiyorum. Duydunuz zilin sesini. Kafanızı embe basma tulba gibi sallamıyorsunuz. Saniyeler içinde hazır. Saniyeler içinde. Köpüklü mü köpüklü. Yarım saat köftenin kendine gelmesini, lezzetlenmesini, baharatları içine çekmesini bekliyorum. Türk kahvemi alıyorum ve keyfimi yapmaya gidiyorum. Saat 2. Biraz keyif yapmayalım mı? Biz insan değil miyiz? En büyük ocak en güçlü şekilde yanıyor. Bırakın yansın. Bir tava. Sıvı yağ. Daha önceden bir kere kullandığım yağ kullanıyorum. Sıvı yağ yeterli. 2 büyük patatesim var. Patatesi büyük olmayan 4 patates kullanabilir. Bu patatesler büyük olduğu için hemen ortadan 2'ye kesiyorum. Ortadan 2'ye kestikten sonra tekrar 2'ye kesiyorum. Hemen şuradan bir çizik atıyorum, bir kesik atıyorum, döndürüyorum. Ve bir de böyle yanlamasını atıyorum. Bakın bu kalınlıkta sizden eşit patates dilimleri istiyorum. Patatesler aynı boyda ve hemen oyunun içine ısınmış. Şöyle yandan bir kap. Kızarttıklarımızı almak için altına yağlı kağıt. Yağlı kağıt her zaman kağıt havlusundan iyidir. Yapışmaz. Sizi mahcup etmez. Patatesler altın sarısı olduğu anda hemen alıyorum. Ama bakın kesinlikle kahverengi olmasına izin vermiyorum. Burada benim için önemli olan patateslerin dışının pişmesi, içinin tamamen pişmesi önemli değil. Hatta pişmese çok daha iyi içi. Bu yağın lezzetini alsın yeterli. Şu yemeği ilk kim bulduysa, İzmirlilerin yemeği bu. İzmir'den çıkan yemek. Gerçekten elini sıkmak isterdim. 3 tane biber kısıkla ortanın arasına getiriyorum. Yalnız buradaki ölçüler Allah'ın emri değil. Daha çok biber isterseniz daha çok biber kullanabilirsiniz. Şu saplarını alalım. Biberler oyuna. Bakın yağ en yüksekte değil artık. Dikkat edin. Orta ateşte. 3 tane domates. 3 domates. Biber sadece 1 dakika yağın içinde kalacak. Ortadan 2'ye. Ortadan 2'ye kestiğinizi tekrar 2'ye. Benim domatesim küçük. Büyük domates kullanıyorsanız
Ortadan ikiye kestikten sonra yine patatesteki taktiği yapacaksınız. Ya şuradan bir çizik, buradan bir çizik. 1 dakika, 1,5 dakika. Bakın rengini öldürmedim dikkat ederseniz. Hemen biberler de böyle. Hemen böyle. Domates su bırakabilir, dikkatli olun. Evet. 2 dakika sonra domateslerde bütün lezzetini yağ bıraktı. Dikkat edin. Bak o da hemen buraya. Hemen böyle. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Biberin lezzeti, domatesin lezzeti. Biraz hızlı olalım. Köftemiz burada. Hemen bir kap. Daha sonra köfteden şöyle 30-35 gramlık parça ayır, yuvarla. 35, hadi 40 gram. Hemen hemen hepsi aynı boyda olsun. Toplam 12 köfte. Hemen bunun üstüne un. Eğer tencerede İzmir köftesi yapıyorsanız mutlaka unlamalısınız. Böyle bir kap kullanırsanız çok daha az miktarda un harcamış olursunuz ve tamamen köftenin her tarafı unlanır. Ama fırında yaparken unlamanıza gerek yok. Şöyle açalım, aç hemen. Ve köfteler hemen yağın içine. Yalnız dikkat edin. Mutlaka yağ orta ısıda olsun. Yoksa yakarsınız köfteleri. Unlamamızın nedeni köftenin kesinlikle şekli bozulmaz. Çok daha lezzetli olur ama fırında yaparken unlamanıza gerek yok. Köftelerin rengini görüyor musunuz? Üstü kızarmış. Unlamamızın faydası tamamen lezzetlendi. Kesinlikle kendini bozmadı formunu. Ve hemen şöyle alalım. Kafalarda soru işareti kalmasın. Zeytinyağı. Çay bardağının 1/4 kadar zeytinyağı. Ve yine 1/4 kadar ayçiçek yağı. Yani toplam yarım çay bardağı karışık yağ. Yağ hemen tenceremize. Tamamen tencereyi kaplasın. 2 tane sarımsak. Sarımsakları hemen patlatarak, yani ezerek hemen tavanın içine. Yemeğin %50'si, en az %50'si sosu, 1 yemek kaşığı salça. Şimdi salçayı tamamen salça açılsın, bütün lezzeti yağa geçsin. Yağ geçtiği anda 2 yemek kaşığı un. İşte kıvamlı olması suyunun, lezzetli olmasının sırrı un. Unu öldür, bütün lezzeti içine geçsin. 1 dakika boyunca karıştır, karıştır. 1 dakika sonra 1 bardak kışlık sosu olan, önceden hazırlayan 1 bardak kışlık sos kullanıyor. Olmayan 2 tane domatesi rendeliyor ve sosun içine katıyor. Aynen böyle. Tuz miktarı size kalmış. Tuzlarınıza girmem. Ben 2 çay kaşığı tuz atıyorum. 1 çay kaşığı karabiber. 1 yemek kaşığı şeker. Ve karıştır. 2-3 dakika pişmeye bırakmanızı istiyorum. Yine bardak ölçüsüyle. Şimdi burada bir karar vermelisiniz. Tavuk suyu olan 1 bardak tavuk suyu. Et suyu olan et suyu. Sebze suyu olan sebze suyu. Yoksa normal sıcak su. Ben de sıcak su kullanıyorum. Devam ediyorum. Daha buna su katacağız yalnız. Atlatarak izleyenler kaçırmasın sakın. Şöyle dizmeye başlayalım. Böyle dizerseniz çok daha rahat çıkartırsınız. Dolaba kaldırıyorum. Yarın tekrar yapacağım veyahut da buzluğa kaldırıyorum. 6 ay içinde çıkartıp tekrar yapabilirim. Bu hemen dolaba ve devam edelim. Üstünü geçene kadar sıcak su eklemeye devam edeceğiz. Üstünü biraz geçtikten sonra işte bu. Acı isteyenler için şöyle acı biber. İstemeyen katmayabilir. Kapağını kapat. Kısık ateşte pişmeye devam etsin. Biraz su, sumak veyahut da kırmızı pul biber size kalmış ama sumak çok daha yakışır. Bardağa ilk başta suya, şöyle şık bir bardak, daha sonra evet. Görüyor musunuz? Nasıl gözüküyor? Ev yapımı yoğurt. Hemen kabın içine. Buz. Makinem çok güçlü, 1500 watt. Ne kadar yoğurt kullandıysak onun kadar su.
Acı ayran yapıyoruz. Pul biber. Kendi durarak çalıştığı için bozulma ihtimali yok motorunun. Şimdi bir bardak alıyoruz. Nasıl acı farkında mısınız? Şimdi şöyle alalım. Şimdi yemek olana kadar bunu dolaba kaldırıyorum. Esas bomba burada. Çok fazla yaptınız değil mi? Diyelim ki çok fazla yaptınız. Şöyle kapatın. Makinenin bakın arka tarafında şöyle bir alet var. Mıknatıslı çıkartıyorsunuz. Bunun üstüne zaten kendi hemen oturuyor. Şöyle basıyorsun. Gördünüz mü? Havasını aldı. Kendini saldı. Bakın şöyle göstereyim. Bu ürün kolay kolay bozulmaz. Havası ama şurayı açarsanız görüyor musunuz havasını nasıl bıraktı? Ben tekrar bunun havasını aldırıyorum ve dolaba kaldırıyorum. Günlerce bozulmaz. Herhangi bir ürün yaptığınız zaman da bu şekilde dolapta saklayabilirsiniz. 20 dakikadır pişiyor. Şöyle beraber açalım. Görüntü gayet güzel. Tatmin edici. Suyuna bakalım. Görüyorsunuz tamamen helmelenmiş. Cıvık cıvık değil. Bakın suyunu görüyor musunuz? Su aynen böyle olmalı. Helmelenmiş. Akışkan ama tok. Bunun üstüne maydanoz. Bunu en kral esnaf lokantasında yiyemezsiniz. Eskilendi. Görüyorsunuz değil mi? Bunu siz çukur tabağa da koyabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Şunu yapmazsam kendimi hayatta affetmem. 3 parmak tekniği. Açın ağzınızı. Mutlaka şunun bir tadına bakmalısınız. Mutfağa gelin şunu bir yapın. Ben daha önce İzmir köftesi yememişim diyeceksiniz. Ha bundan bir iyisi var mı? Var. O da bizim daha önce yaptığımız fırın versiyonu. Açın ağzınızı. Şunu mutlaka bir tadına bakın. Açın ağzınızı. Vay be. Vay be. Vay be. Daha önce denememiş olanlar, acı sevenler şu ayranı deneyebilir. İzleyip hala abone olmayan vicdansızlar sizi unuttum zannetmeyin. Ben sizi unutmadım. Siz de tuz atmayı unutmayın. Hepimize sağlık. Tekrardan herkese selamlar.